Selamunaleyküm arkadaşlar. Orhan dizisi ilerledikçe Osman dizisi hayranlarının ona olan ilgisi de önemli ölçüde arttı. Orhan dizisinin başarısındaki en büyük rol, büyük bir izleyici kitlesi kazanan Fatma ve Flavius'un aşk hikayesiydi. Bu arada Orhan Bey'i oynayan aktörün oyunculuğu da herkese çok etkiledi. Hayranların kişiliği ve boyu nedeniyle ondan pek hoşlanmaması farklı bir konu. Ama durum ne olursa olsun, Orhan dizisi sonunda yoluna girdi. Orhan dizisinin ilk sezonunun artık sona ermesinin sebebi de budur. Evet, doğru duydunuz. Orhan 1. sezonun bitmesine sadece birkaç bölüm kaldı. Kaynaklar 1. sezonda toplam 27 bölüm olacağını iddia ediyor. Ve ilk sezon Haziran ayının 2. haftasında sona erecek. Ancak şunu belirtmek gerekir ki Orhan dizisinin sonu aslında onun başlangıcıdır. Bunun nedeni 2. sezonun asıl etkiyi yaratacak olan sezon olmasıdır. Sezonu sadece bir fragman olarak düşünebilirsiniz. Evet, tüm tarihi karakterler 2. sezonun bir parçası olacak ve bunun temelleri şimdiden atılmaya başlandı. Bugünkü kısa videomuzda bir sonraki bölüm hakkında henüz bilmediğiniz tüm detayları vereceğiz. Bu yüzden lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Kara Halil'in oğlunun tam olarak kim olduğunu tartışacağız. Bir sonraki bölümde sürpriz girişi nasıl gerçekleşecek? Boran Bey'in ayrılışından sonra Osman Gazi'nin hangi tarihi yoldaşları giriş yapacak? Konur Alp, Orhan Bey'in konumunu güçlendirmek için gerçekten geliyor mu? Ayrıca Orhan dizisinin kadrosundan ayrılan ana karakterlerden de bahsedeceğiz. Fatma ve Evrenos'un evliliğiyle ilgili bizi hangi büyük sürprizin beklediğini anlatacağız. Ve daha birçok önemli nokta bu videonun parçası olacak. Bu yüzden sonuna kadar izleyin. Bildiğiniz gibi Orhan dizisinde Osman Bey'in en önemli yoldaşı Boran Bey'in şehit olduğu gösterilmişti. Bunun üzerine Boran Bey'in yerini kimin alacağı konusunda birçok soru ortaya çıktı. Ve Osman Bey'in tarihi yoldaşları ne zaman dönecek? Bununla ilgili yeni haberler ortaya çıktı ve şimdi bunları paylaşacağız. Ama ondan önce bir tarihe göz atalım. İzleyiciler, Osman Bey'in tarihi yoldaşları sayıca çok olsa da aralarından sadece birkaçı öne çıkar ve her zaman Osman Bey'in yanında kalmıştır. Sadece bu da değil, Osman Bey'in vefatından sonra Orhan Bey ile birlikte tüm askeri seferlere de katıldılar. Bu tarihi yoldaşlar arasındaki ilk isim, tarihi tablolarda Osman Gazi ile birlikte görülen Konur Alp'tir. Konur Alp, aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesinde kilit rol oynayan Osman ve Orhan'ın ilk komutanlarından biriydi. Osman Gazi, 1300 yılında Bizanslılara karşı savaş ilan ettiğinde Konur Bey yoldaşları Akçakoca, Samsa Çavuş, Aykut Alp ve Abdurrahman Gazi ile en ön saflarda yer aldı. Daha sonra Orhan Bey, Osman Gazi'nin sağlığında veliaht prens olarak kontrolü ele aldığında Konur Bey'e önemli görevler verdi. Konur Bey, Sakarya ve Mudurnu'da dahil olmak üzere birçok önemli bölgeyi fethetti. Ayrıca Bursa'nın önemli limanlarını da ele geçirdi. Bursa'nın fethinde Orhan Bey'den sonraki en önemli rolü Konur Bey oynadı. Dizide Bursa'nın fethi sırasında Konur Bey karakterinin gösterilmemesi ise farklı bir konu. Şunu belirtmek gerekir ki 1328 yılında Konur Bey vefat etmiş ve daha sonra tüm bölgeleri 1. Murat'a devredilmiştir. Boran Alp'in şehadeti gösterildiğinden ve şu anda dizide 1326-1327 dönemi yaşandığından burada Konur Alp'in dönüşü kaçınılmazdır. Şu netleşmelidir. Konur Alp karakteri başlangıçtan itibaren sorunluydu. Önce Kuruluş Osman 1. sezonda ölümü gösterildi, sonra 3. sezonda Konur Bey Vezir Alemşah'la birlikte geri getirildi. Ancak ona tarihi bir karakterin hak ettiği değer verilmedi. Şimdi Sayın Bozdağ'ın bu sefer Konur Bey karakteriyle ne yapacağını göreceğiz. Ona ekran süresi mi verecek, yoksa sadece kurgusal karakterleri mi övecek? İzleyiciler, sizce Konur Bey karakterini kim oynamalı? Yorum kutusunda bize bildirin. Osman Gazi'nin ikinci önemli tarihi yoldaşı, Osman Bey'e en yakın komutan olan Köse Mihal'dir. Kendisi aynı zamanda Mihal Gazi ve Abdullah Mihal Gazi olarak da bilinir. Mihal ailesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuna kadar varlığını sürdürmüştür. Abdullah Mihal, Hristiyanlıktan İslam'a geçen ilk Osmanlı komutanıdır. Köse Mihal, Bursa kuşatmasında Turgut Bey ile birlikte önemli bir rol oynamıştır. Hatta Bursa'nın fethi sırasında en ön saflarda yer almıştır. Bursa'nın fethinden sonra bile Abdullah Köse, Orhan Bey'in emirleri doğrultusunda fetihlere katılmaya devam etmiştir. Ve nihayet 1340 yılında vefat etmiştir. Kabri Edirne'de kendi yaptırdığı bir camide bulunmaktadır.
Belirtmek gerekir ki Abdullah Mihal karakteri Kuruluş Osman dizisinden kayboldu ve şu ana kadar ondan bir iz yok. Dizide şu an 1327 dönemi işleniyor olsa da tarihi vefatı 1340 yılında gerçekleşmiştir. Eğer dizi tarihe tam olarak sadık kalacaksa onu geri getirmeleri gerekiyor. Şu bir gerçek ki Abdullah Mihal karakterini canlandıran oyuncu şu an Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde rol alıyor. Ancak bu önemli değil. Çünkü bu karakteri başka bir oyuncu da canlandırabilir. İzleyiciler, eğer Abdullah Mihal Köse sizin de favori karakterinizse lütfen yorum kısmında bize bildirin. Bu karakterler arasında sıradaki isim Turgut Bey'dir. Evet, Turgut Bey ismine kim aşina değil ki? Onu önce Diriliş Ertuğrul'da, sonra da Kuruluş Osman'da izlediniz. Herkes onun balta sallama tarzının hayranı. Turgut Bey de Osman Gazi'nin en önemli generallerinden ve aksakallarından biriydi. Aynı zamanda Orhan Bey döneminde de birçok savaşta görev almıştır. Kayı boyuna en sadık isim olduğu söylenirse yanlış olmaz. İnegöl Kalesi'ni fethettiğinde Osman Bey onu oraya vali tayin etmiştir. Turgut Bey sadece Bursa'nın fethine katılmakla kalmamış, Orhan Bey ile omuz omuza savaşmaya devam etmiştir. Turgut Gazi, Bursa'nın fethinden 8 yıl sonra 1334-35 yıllarında vefat etmiştir. Turgut Bey ile ilgili tarihi olaylar gösterilecekse geri dönmesi şarttır. Ayrıca Boran Bey'in ayrılışından sonra onun yerini alabilecek bir savaşçıya ihtiyaç var. İzleyiciler, siz de Turgut Gazi'nin dönüşünü bekliyorsanız yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun dışında Samsa Çavuş da Bursa'nın fethinden sonra uzun süre hayatta kalan tarihi bir karakterdir. Vefatı 1330 yılında gerçekleşmiştir. İzleyiciler, dizinin mevcut senaryosuna baktığımızda şu an sadece birkaç tarihi karakter var. Geri kalanların hepsi kurgusal. İster Cerkutay Bey olsun, ister Halime ve benzeri. Belki de dizinin reytinglerindeki düşüşün nedeni tarihi karakterlerin nadiren görülmesidir. Eğer bu ekran süresi tarihi karakterlere verilirse sadece reytingler artmakla kalmaz, seyirci de sevdiği karakterleri görmekten mutlu olur. Sizce Turgut Bey, Konur Bey, Abdullah Mihal ve Samsa arasından hangisini Orhan dizisinde görmek istersiniz? Yorumlarda belirtin. Şimdi de yeterince ekran süresi verilmeyen ama Orhan Bey'den sonraki en önemli Osmanlı karakteri olan o tarihi şahsiyetten bahsedelim. Evet, her an Orhan Bey'in yanında gösterilen Kara Halil'den bahsediyoruz. Ancak hayatındaki tarihi olaylar gösterilmiyor. Başlangıçta Kara Halil'in oğlunun geleceğine dair bir heyecan yaratılmıştı. Fakat Flavius geldikten sonra bu konu kapandı. Ama şu soru hala herkesin aklında. Kara Halil'in oğlu tam olarak kim ve şu an nerede? Tarihe baktığımızda Kara Halil'in toplam 2 oğlu vardı. Kara Halil, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk veziri azamı yani sadrazam olduğu için ondan sonra büyük oğlu Çandarlı Ali Paşa veziri azamlığa gelmiştir. Küçük oğlu İbrahim de daha sonra veziri azamlık makamına gelmiştir. Böylece bu aile imparatorluğun sonuna kadar genişlemesinde önemli bir rol oynamıştır. Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde gösterilen Çandarlı Halil Paşa da onun torunuydu. Kara Halil'in oğluna gelince size hemen söyleyelim. Önce Flavius'un Kara Halil'in oğlu olduğu söylendi. Biz o zaman bunun bir yalan olduğunu, hiçbir açıdan mantıklı olmadığını söylemiştik. Sonra Tekfur Saroz'un yoldaşı hakkında bu iddia ortaya atıldı ama o karakter de kayboldu. Tüm bunlardan sonra Kara Halil'in oğlu olduğuna %95 emin olduğumuz tek bir karakter kalıyor. O da Flavius'un şu an dizide olmayan sırdaşı ve yoldaşıdır. Çok yakında diziye girişi gerçekleşecek ve önümüzdeki günlerde Kara Halil'in oğlu konusu gündeme damga vuracak. Sizce Kara Halil'in oğlu kim? Yorumlarda tahminlerinizi paylaşın. İzleyiciler, önümüzdeki günlerde birçok yeni karakter gireceği için onlara yer açmak isteyene birçok isim diziye veda edecek. Diziden ayrılacak karakterlerin sayısı oldukça fazla. Evet, Şahin Şah Bey ve Yiğit ölecek. Cerkutay Bey ve Dursun Bey'in şehadetleri de gösterilecek. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde Malhun Hatun karakteri de veda edecek. Ve Nilüfer Hatun, Valide Sultan olacak. Fatma ve Evrenos'un evliliğine gelince bu konu nihayet kapanıyor. Evet, Kuruluş Osman serisinden beri evliliği konuşulan Fatma Hatun.
Artık seyircinin kulağı bu konudan yorulduğu için bu fırsat değerlendirilerek Evrenos'la evlendirilecek. İlk sezon bu aşk hikayesi sayesinde başarılı olduğu için bu durum göz önünde bulundurularak bu çift ikinci sezonda da gösterilecek. Sadece bu da değil, bu çifte Bala ve Osman'ın aşk hikayesiyle rekabet edebilmeleri için maksimum ekran süresi verilecek. Şu netleşsin ki artık Fatma ve Evrenos'un karşısında Orhan ve Asporça çifti de zorlu bir rakip olacak. Çünkü insanlar Orhan ve Asporça ikilisini de çok seviyor. Gelecek günlerde Asporça ve Fatma'nın çocukları da gösterilecek. Tüm bunlar olurken Nilüfer'in karakteri geri plana itilebilir. Ancak Nilüfer tarihi bir karakter olduğu için onu dizide tutmak şart. Ama Bozdak Bey'in neyi ne zaman yapacağı hiç belli olmaz. İzleyiciler, bu diziyi hangi ülkeden izliyorsunuz? Lütfen yorum kutusunda bize bildirin.